Merhaba arkadaşlar, Emco Elektronik'ten Dinçer Yılmaz. Bu videomuzda step motor ile konum kontrolü gerçekleştireceğiz. Bunu yapabilmek için bir adet step motor, bir adet step motor sürücü, bir adet Emco marka PLC CPU, bir adet de Emco marka panel kullanacağız. Uygulamamızı gerçekleştirdik. Nasıl çalıştığını görelim. Sonra da birlikte yazılım ve bağlantı kısmını yapalım. Bir tam turu 3200 pulse adım olacak şekilde sürücü üzerindeki jumperlardan, switchlerden ayarladık. 3200 yazınca şöyle düzeltelim. 3200 ileri veya geri dönme hareketini gördüğünüz gibi tam tur olacak şekilde gerçekleştiriyor. Yani bir 360 dereceyi 3200 eşit parçaya bölmüş olduk. Oldukça hassas bir konumlanma. Tabii ki 90 derece dönüş yapmamız için 800 değerini girmemiz gerekir. 800 girelim görelim. İleri yönde 90 derece. Geri yönde 90 derece. Tekrar aynı yönde istediğimiz gibi. Farklı bir değer. 1600 değerini girelim. 180 derece görelim. 180 derece dönüş. Çok daha küçük bir değer girelim arkadaşlar. 10 adım ilerlesin. Gözle görülmesi çok zor gördüğünüz gibi. Bir adım girdiğimizde de hiç göremeyeceğiz muhtemelen. Çok küçük bir konum değişikliği gerçekleşeceği için. Dolayısıyla oldukça hassas konumlandığını görmüş oluyoruz. Cihazlarımızın çalışması böyle. Bu uygulamayı endüstride birçok alanda kullanabiliriz. Şimdi bunun nasıl yapıldığını birlikte inceleyelim. Sizler de aynı şekilde çok farklı uygulamalarınızda bunu gerçekleştirebilirsiniz. Arkadaşlar şimdi bu uygulamanın yazılımını çok kısa bir şekilde nasıl yapabiliriz? Hemen ona bakalım. Kullanacağımız yazılım Hyper-TUI'de yine bildiğiniz gibi Türkçe-İngilizce desteği mevcut. Ve Emco'nun tüm ürünlerini, PLC panellerini programlayabiliyor. Yeni bir proje açıyoruz. Projemize bir isim veriyoruz. ST1 diyelim. Kaydediyoruz. Bize burada kullanacağımız HMI'yi soruyor, paneli soruyor. Prop 7L Ethernet'le panelimizi kullanıyorum ben şu an. Onu eklediğim anda program kendini kapatıp açıyor ve bize hazır hale gelmiş oluyor ve karşımıza bir adet haberleşme sayfası çıkıyor. Eğer bir cihazla haberleştireceksem burada yapılandırabilirim. Daha sonra da yapılandırabilirim tabii ki. Şu an ben CPU, PLC, Emcos PLC ile haberleştireceğim. Üzerindeki COM2 portundan RS485 haberleştireceğim. Cihaza bir isim veriyoruz. PLC1 diyebiliriz buraya veya herhangi bir isim. İkincisi marka seçiyoruz. Haberleşeceğimiz cihazın markası Emco PLC'miz. Buradan da CPU modelimizi seçiyoruz. Bunlar da I/O modellerimiz. En sonunda SPP 3P1 modelini seçtim. Bağlantı hızım 57600, veri bitleri 8, eşlik LAN, dur biti 1 idi bildiğiniz gibi. USB üzerinden bağlanacağım panele. CPU'ya da program atarken Ethernet üzerinden bağlanacağım. Cihazla yani panelle PLC'de iki kablo üzerinden 485 üzerinden bağlayacağım bu uygulamamda. Ayarlamaları yaptıktan sonra ekle dediğim anda PLC COM2'den bağlanmış şekilde ortaya çıktı. Şimdi gidelim PLC kısmına. PLC kısmına yeni diyoruz. PLC'mizi ekleyelim. PLC'miz geldi gördüğünüz gibi. Unutmadan hemen PC-PLC bağlantısını Ethernet üzerinden yapacağımızı belirtelim. Program atma işlemlerini. Ve gelelim programımıza. Altta main task kısmına, main'e geldik. İlk network'ümüz karşımıza geldi. Kullanacağımız komut, pulse üretme komutu. Bir adet komut kullanacağız. Çok basit bir uygulama olduğu için buradan başlıyoruz arkadaşlar. Daha sonra yine farklı uygulamaları yaparız. Sağ alt köşede PLSY komutu, tek aşamalı darbe komutu, double word cinsinden diyor. Şöyle getirdim. Yapılandırma esnasında frekansını soruyor. Yani 1 saniyede çıkışına göndereceği pulse adedini soruyor. Buraya sabit bir değer girebiliriz ya da bir hafıza alanı girebiliriz ve değişken olmasını sağlayabiliriz. Her ikisi de mümkün. Yani saniyede 100 adet pulse veya saniyede 1000 adet pulse gibi burada biz belirleyebiliriz. Bu motorun dönüş hızını etkileyecektir.
Çıkışlarımız 100 kHz'e kadar desteklemektedir. Bu modelde 100 kHz'e kadar desteklemekte CPU'da. Şimdi biz buraya isterseniz sabit bir sayı girmeyelim. D0 hafıza alanı girelim. Buraya bir değer atayalım. Böylece istersek hızını da değiştirebiliriz. Koymamıştık panele ama mümkün. İkinci kısmı darbe adedi diyor. Bir saniye içerisinde göndereceği toplam darbe adedini burada soruyor bize. Yani bir defada göndereceği darbe miktarı. Buraya da sabit bir sayı girebiliriz. Örneğin 3200 dersek şu an sürücümüz 3200 pulse'de bir tam tur döndüğü için bir tam tur gerçekleştirecek. Ancak yine biz bunu değişken yapalım. Dolayısıyla buraya D2 diyelim. Arkadaşlar D0'dan sonra D2'ye geçtim. Bunun sebebi double word. Gördüğünüz gibi double word kullandığım için ikişer ikişer atlıyorum hafıza alanlarına. Peki çıkış olarak hangi çıkışlardan ben bu pulse üreteyim diye bana sordu. Tıkladığım anda boşluğu bakın sağ tarafta açıklaması çıktı. Eğer buraya 0 yazarsanız diyor Y0 yön bilgisi, Y1 pulse bilgisi. Buraya 1 yazarsam Y2 yön bilgisi, Y3 pulse bilgisi şeklinde gidiyor. Bakın tüm çıkışlarımı kullanabiliyorum. Dolayısıyla çok fazla sayıda ekseni bu CPU ile kontrol edebiliyorum. Yani çıkış sayısı kadar kontrol gerçekleştirebiliyorum. Güzel bir özellik. Buraya 0 yazdım. 0. kanalımı kullanacağım diyorum. Ve böylece pulse komutunun yapılandırması bitmiş oldu. Bu kadar basit. Peki şimdi bunu nasıl kumanda edeceğiz? Nasıl çalıştıracağız? Ona gelelim. Şimdi bunu isterseniz bu son network'ümüzde kalsın. Başına da bir kontak koyacağım. Daha anlamlı hale gelsin diye biraz sonra eklemek istiyorum. Öncesinde network ekleyeyim 2 adet. Çünkü yukarıda yapacağımız işlemler var. Aşağıda da yapabiliriz, fark etmez. Şimdi buradaki D2 hafıza alanına bir sayısal değer girebilmeliyiz panelden. Yani kaç adım atması gerektiğini veya kaç derece dönmesi gerektiğini burada belirlememiz gerekiyor. Dolayısıyla burada bir taşıma komutu, move komutu kullanacağız. Yine sağ taraftaki komut ağacımızdan, komut listemizden move'u bulalım. Move taşıma komutu. Evet, move şurada gördük arkadaşlar. Bulduk. Getiriyoruz move komutumuzu. Hangi değeri nereye taşıyacağım diye bana sormakta. Biz burada D2 hafıza alanına taşımak istediğimizi söylüyoruz. Peki neredeki değeri taşıyayım diyor. Burada arkadaşlar şimdi bir değer belirlemeliyiz ki bir hafıza alanı panelden gelen değer bu hafıza alanına oradan da D2'ye gitsin. Direkt D2'ye gönderebiliriz. Ancak ileri geri yaparken eksi değerde aldıracağımız için buraya bir tampon gibi düşünelim. Oraya gönderelim. Mesela D8 olsun burası. D8 alanına gelecek. D8'den D2'ye gidecek şekilde tasarlayalım. Biraz sonra daha anlamlı gelecektir bu kısım. Bu ileri yönde hareketli olsun. Pozitif veri gönderdiğimiz anda bu yönde dönsün. Buraya bir yükselen kenar tetikleme koydum. Buna da bir kontak bağlayalım. Kontaklarımız, hafıza kontaklarımız M0, M1 şeklinde devam etmekte. Şimdi bu kontağı aktif hale getirdiğimiz anda D8'deki veri D2'ye gidecektir. Yani pulse komutumuza, PLSY komutumuza aktarılmış olacaktır. Buradaki kontağı da panelden tetiklemeyi düşünüyoruz. Aynı şekilde bir de bunu uygulamayı değeri ters yönde döndürmek istediğimizde yine bir kontak koyalım. Burada size bir şey göstermek istiyorum arkadaşlar. Buna da M1 diyelim. Şimdi eğer buradaki sayıyı D2'ye pozitif gönderirsek motorumuz bir yönde dönmekte. Negatif değer olarak gönderirsek diğer yönde dönmekte. O yüzden biz bunu negatife çevirerek D2'ye göndermemiz gerekiyor diğer yönde döndürmek için. Bunun için de neg-d komutumuz olacak arkadaşlar. Onu bulalım şimdi sağ tarafta. Şurada bakalım. Neg-d. Negatife bakın şurada arkadaşlar sağda eksi değer double word olanını kullanıyoruz. Üstte de word olanı var. Biz double word olan türünü kullanıyoruz. Peki ne yapacağım diyor soruyor bize. D8'deki değeri D2'ye önüne eksi işareti koyarak taşı diyoruz. Böylece bu komutumuzda yapılandırmış olduk.
Şimdi arkadaşlar PLC kısmını bitirmemize çok az kaldı. Bu komutun çalışabilmesi için bu girişinin enable olması gerekir. Yani logic 1 seviyesine çekilmesi gerekir. Bunu elle yapamıyoruz. Bunu pulse üretirken bir kontağı bunun aktif oluyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Yine kullanım kitapçığında mevcut. Şurada help'te de var. Help yardım kısmında da bulabilirsiniz buradan. Bu komutumuz M8074. Bu 8074 olan 0. kanal için, 8075 birinci kanal için, 8076 ikinci kanal şeklinde devam ediyor. Yani ne demek istiyorum? Pulse üretirken bu kontağını kapatacak. Pulse sayısı bittiği anda kontağını atacak ve kendisi devre dışı kalacaktır. Peki pulse üretmeye nasıl başlayacaktır? Onu da burada birlikte inceleyelim. Şöyle 2 satır ekleyeyim arkasına. Şimdi şu butona bastığımda aynı zamanda bunu tetiklemem gerekir. Bu tetiklenince kontağını kapatmalı. Ürettiği pulse bitince kontağını açmalı. Dolayısıyla şu iki kontağı şunun altına paralel olacak şekilde yerleştirmeliyim. Şöyle şunları da birleştirmeliyim. M0'ı tetiklediğim anda panelden direkt buradan da pulse komutu tetiklenmeli ve devre dışı kalmalı sonradan. Arkadaşlar bu kadar, PLC kısmı bu kadar. Ancak şimdi panelde etiketleme yapmamız gerekecek. Bunları etiketleriyle kullanalım. Basit hale gelsin programımız. O yüzden bunlara birer tag dediğimiz etiket ismi verelim. Mesela M0'a ileri, M1'e geri yön yazalım. Şurada PLC etiket tablomuz var. M harfini buluyoruz. M0'a ileri diyelim. Küçük harf yazalım isterseniz. M0'da yazalım başına. M0. Kendimiz için not bu arkadaşlar. PLC kısmını değerlendirmeye almıyor. M1'e de geri diyelim. Veya başka bir isim de verebilirsiniz. Şimdi şu kısmı tamamlamış olduk. 8074 zaten kullanmamız gerekmeyecek. Burada D0, D2, D0, D2 ve D8'i de isimlendirelim. D0 hız bilgimizde hatırlıyorsunuz. Hemen gidelim şuraya. Pardon, etikete. D'yi bulalım. D0 hız diyelim. D0'ımız hız dedik. D2 bizim adım bilgimizde. D2 adım. Bir de D8 kullanmıştık galiba. Bakalım doğru yazıyor muyuz? D0 hız, D2 adım, D8 de bizim temp değerimizde. Yani D8'e girecektik. Ona da temp diyelim isterseniz D8'e. Ya da başka bir isim de verebiliriz tabii. D8 temp geçici diyelim. Şimdi bunları yaptıktan sonra kaydedelim ve PLC'mize yükleyelim. Derleyelim öncelikle. Derleme başarılı dedi. Sol alt köşede gördük. Ve yükleme işlemimizi gerçekleştirelim. Şu an Ethernet port üzerinden PLC'mize yüklüyoruz yazılımımızı. USB portu kısıtlı olduğu için bilgisayarda Ethernet'ten bağlandım arkadaşlar. Şu an PLC'nin yükleme işlemini gerçekleştirdik. Şimdi panel kısmına gideceğiz arkadaşlar. Panel üstte biliyorsunuz HMI yazıyor. Formu tıkladık. Açılış sayfamız karşımıza geldi. Burada bir takım etiketler kullanacağız şimdi. Yazılımda kullandığımız PLC etiketlerini. Onları alabilmek için şuradan seçeneklerden haberleşme ayarlarından COM2 bağlantısımız üzerinden ilgili PLC'yi tıklıyoruz. Etiketleri yükle seçeneğini seçiyoruz. PLC'miz karşımıza geldi. Tıkladık, tamam dedik ve yine burayı da onayladık. Artık etiketlerimiz HMI kısmına da aktarılmış oldu. Şimdi öncelikle sağ tarafa geçelim. Bir adet push buton yerleştirelim. Bu push buton bir yönde dönüş,
Ctrl C, Ctrl V de yapıp şöyle. Bu da diğer yönde dönüş olsun. Birine ileri, birine geri yazalım. Hatta öncelikle seçtiğimize gidip yazma adresini seçelim arkadaşlar. Şimdi bu butonu tıkladığımda hangi kontağın tetiklenmesini istiyorsak buradan onu seçiyoruz. Örneğin bunun için ileri diyelim. Gördüğünüz etiketlerimizin hepsi geldi. PLC'de M0'mış. Seçtik. Peki bu butonun üzerinde herhangi bir yazı olsun mu şeklinde onu da yazalım. Şurada etiket ismi, evet. Mesela ileri yazalım buna. Enter diyoruz ve geldi. Bu buton tamam arkadaşlar. Diğer butona geçelim. Şimdi bu butonumuzda yine yazma adresi, yani tetikleyici adres M1 geriyi tetiklesin. Bunun da etiket bilgisine geri yazalım. Şurada geri. Onu da enter diyoruz. O da geldi. Şimdi ileri geri fonksiyonlarımızı halletmiş olduk. Bir de veri girişi yapacaktık arkadaşlar. Burada bir veri girişi için bir sayıcı kullanacağız. Şuradan bulalım. Butonlar, veri girişi, sayıcı gördüğünüz gibi şurada. Sayıcımızı aldık, yerleştirdik. Değişik şekilde sayıcılarımız mevcut. Sayıcımızın da veri gireceği adresi bir daha hatırlamak amacıyla bakalım. D8'de arkadaşlar şurada temp alanına girecektik verimizi. Dolayısıyla D8 alanı temp'i bulalım. Geldik şuradan yazma adresine, burada temp gördüğünüz gibi D8 karşımıza geldi. Girdik. Süsleme kısımlarını kendiniz yapabilirsiniz arkadaşlar. Burada işte eğer ortalama, hizalama, yazı tipi boyutu, rengi, bolt olması vesaire gibi seçenekleri siz kendiniz buradan istediğiniz şekilde değerlendirebilirsiniz. Üstüne işte etiket, resim vesaire istersek onları da çok basit bir şekilde koyabiliyoruz. Yine burada sağdaki şeylerden animasyon, video vesaire de mümkün. Bu kısmı gerçekleştirdik arkadaşlar. Şu an unuttuğumuz bir şey yok ise eğer çalışması gerekir. Cihazımıza yükleyelim. Kaydedelim öncelikle, projemiz silinmesin. HMI cihazına yükle seçiyoruz. Varsayılan olarak şu an USB'den bağlı olduğu için yükleme işlemi gerçekleşti PLC'me. Evet arkadaşlar, yükleme işlemini gerçekleştirdik. Ancak bir hız değeri girmedik. Onu da girelim isterseniz manuel girmek yerine. Şurada bildiğiniz gibi Pulse'e bir D0'a bir hız değeri girmemiz gerekir. Bu başlangıç anında bir defaya mahsus varsayılan değer olarak yüklemek istediğimiz değerleri hafıza tablosuna tanımlayabiliyoruz. Şimdi etiket bölümüne gidelim. D0'ın hız bilgisi olduğunu görüyoruz buradan. Aynen hafıza tablosuna gidip buradan D0'ın double word'de hatırlarsanız Ö'yi ekle dediğimizde bize bir değer soruyor. 0 olarak da verebiliriz. Fakat biz 0 değerinde dönmesini istemeyiz muhtemelen. Buraya bir hız değeri belirtiyoruz. 300 Hz saniyede 300 adet 300 adım at şeklinde başlangıç değeri belirledik. Eğer istersek diğerlerine de aynı şekilde bir varsayılan değer belirleyebiliriz. Örneğin temp değerine de isterseniz bir başlangıç değeri olarak bir değer girelim. Şöyle yapalım. D8 idi o da. 8 numaraya. Double word cinsinden. Ona da bir 3200 değerini girelim başlangıç için. Ve bunu da PLC'mize yüklemeyi unutmayalım. Değerliyorum. Kaydediyorum. Yükleme işlemini gerçekleştiriyorum PLC'me. Şu an Ethernet kablom yine bağlı hala. Şimdi göreceksiniz. Yükleme başarılı. Online izlemeden PLC'mde dur ve run yaptığım anda bu değerleri varsayılan değer olarak atamış olması gerekir. Şimdi projemizi gidip çalıştıralım. Pardon, şöyle yapalım. Şuradan alacaktık. Aynen. Şimdi geldik yine projemize. Varsayılan değer 300 olarak geldi. Pardon, monitöre gitmedi. Oku demediğimiz için sadece gözlemle demiştik hatırlarsanız. Yazma adresine değer girmiştik. Şimdi buraya bir değer girelim. 500 değerini girdik. İlerlediğimiz anda görüyorsunuz. Başka bir değer eksi
500 diyelim şuradan. 500 ya da 5000 eksi yazalım. Gördüğünüz gibi. Enter dedik. Geri dedik. Dönüyor. Girdiğimiz değeri burada göstermedik, okutmadık. Onu okuma adresine değerini yazmamız gerekirdi. O yüzden onu orada göremedik. Evet arkadaşlar, uygulamamız bu şekilde gerçekleşmiş oldu. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Buna benzer yine uygulamalarla tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.